Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Küresel ölçekte riskler artmaya başladı. Amerika tarafından gelen haberler var. Hazırlanan bütçeler var. Avrupa tarafında gergin bekleyişler, endişeler var. Varyantların yayılmasından ciddi anlamda ülkeler endişe duymaya başladı. Çünkü aşıların da etkisini göstermeyeceği bir varyant olduğu açıklandı. Avrupa'da bununla alakalı kısıtlamalar var. Piyasalardaki endişeleri VIX endeksi bize gösteriyor. VIX endeksi 20'lerin üzerinde seyrediyor. VIX endeksi 30'ların üzerindeyken piyasalarda ciddi anlamda volatilitenin arttığı bir dönemi işaret eder. Yatırımcı bu anlamda ne yapacak? İç piyasada, yerli piyasada mevduatı olan yatırım yapan yatırımcılar neler yapacak? Onlarla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Dolar endeksinin global ölçekte yükselme gayreti olduğu bir dönem içerisine giriyoruz. Dolar endeksi neydi? Diğer ülke para birimlerine karşı doların performansını gösteren endeks. Dolar endeksinde bir boğa bayrak görüntüsü var ve bu boğa bayrak görüntüsü dolar endeksini yüzlü seviyelere çıkartabilir diye düşünüyorum. Benzer bir boğa bayrak grafiğini de 10 yıllık tahvillerimizde örneğini vermiştim. Hatırlarsanız 2 ay önce o boğa bayrak çalıştı ve hazine tahvil faizlerimiz %23 gibi rekor seviyelere tırmandı. Dolar endeksinin performansını bir kenara bırakarak iç piyasamızdaki güncel duruma baktığımızda oturtturmaya çalıştığımız yeni ekonomi modeli ve yeni mevduat sisteminin piyasalara etkilerini izlemeye, gözlemeye devam ediyoruz. Dolarda ciddi bir düşüş oldu. Borsalarda bugünlerde ciddi düşüşler var. Dün Hazine Bakanı borsadan yabancıların çıktığıyla alakalı bir açıklama yaptı. Şu anda yabancılar çıkıyor gibi bir açıklaması oldu. Noel, Christmas gibi nedenlerle çıkıyor gibi bir paylaşımı oldu. Mevcutta şu anda oturtturmaya çalıştığımız yeni mevduat sistemine göre yapılmak istenen de kısa vadede başarıya ulaşıldığını görebiliyoruz. Bir şekilde ya dolar satılmıştır ya vatandaş fazla teşvik edilmiştir vesaire fark etmeksizin doların gidiş hattına bir balyoz vuruldu mu? Vuruldu. İstenen zaten iç piyasada yerli yatırımcının dolarize olmasının önüne geçmekti. Şu anda o dolarizasyon epey ölçüde düşürülmüş oldu. Bazı yerli yatırımcılar yeni mevduat sistemini tercih etmeye başladı. O yüzden kısa vadede kuru dizginlemek için yapılan olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Devlet kanadından baktığımızda, vatandaş kanadından baktığımızda vatandaşın ciddi bir şekilde bu balyozda özellikle altın yatırımcıları vesaire zarar ettiği bir dönem oldu. Yatırımcı ne yapmalı? Altın yatırımcısı ne yapmalı mesela? Aldım, zarardayım. Hani ben kendi üzerimden anlatıyorum her zaman. Ben ne yaparım diye. Sakin olmak gerekiyor. Orta vadeli bir yatırımcıysan eğer sakin olmak gerekiyor. Yatırımlarıma sahip çıkmaya devam etmem gerekiyor. Bu altının bana kazandıracağını düşünüyorsam, temel ve teknik seviyedeki grafiklere göre de böyle okuyorsam soğukkanlılıkla yatırımlarımı muhafaza etmem gerekiyor. Panik ile işlem yapmamam gerekiyor. Panik alış satış yapmamam gerekiyor. Panik alış, panik satış yapanlar portföylerinde durduk yerde ciddi zararlar ederler. Bu her zaman böyle olmuştur. Piyasanın altın kurallarından biridir. Dolarda bugün olması gereken şey doların 8 liraya 9 liraya düşmesi değil, doların 20 liraya da çıkması değil, doların yatay bir bantta hareket etmesi. Arzuladığımız, istediğimiz, beklediğimiz şey doların yatay seviyede beklemesi. Bugün 12 liraysa 12 lira, 13 liraysa 13 lira hiç fark etmeksizin yatay bir bantta hareket etmesi. Neden? Çünkü dolar yatay hareket ettikçe ticaret yapanların bağışıklığı yükseliyor. Ticaret yapanların bağışıklığı yükselince enflasyondaki yükselişe set çekmiş oluyorsunuz. Ani bir şekilde yükselen dolar kurunun hiçbirimize faydası yok. Ani bir şekilde dolar yükselmesin. Altın yükselsin, gram altın yükselsin ama dolar ani bir şekilde yükselmesi piyasadaki bütün dengelerimizi alt üst ediyor. Teknik görünümde ne var derseniz doların teknik görünümüne de bakalım. Bakınız dolar endeksi bu. Dolar endeksi burada bulunduğu alanda burada bir bayrak hedefi var. Bir boğa bayrak hedefi var ve bu boğa bayrak hedefi onu 100 seviyesine taşıyacaktır diye düşünüyorum. Burada yapabileceği bu hareket global anlamda özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini ciddi anlamda ezeceği bir dönemi bize işaret eder. Bu sadece Türkiye değil, Brezilya için de böyle, Arjantin için de böyle. Ekonomisi kırılgan durumda olanlar daha fazla etkilenecek. Biz burada ne yapmamız lazım? Dünya faiz artışlarına gidiyorsa biz de onlara ayak uydurmamız lazım. Bu süreçten çıkılır. Pandemi biter. Ekonomiler normale döner. Ondan sonra planlı programlı bir şekilde faizi sıfıra indirmek istiyorsak sıfıra indirene kadar planımızı programımızı yaparız. Faiz düşürülmek istenmesi çok mantıklı bir neden ama doğru bir zamanda değiliz. Problem orada. Doğru zamanda yaparsak başarıya ulaşacağımıza ben de inanırım. Eğer ciddi anlamda reformlar da yapılırsa başarıya ulaşılacağına inanırım. Dünyada bütün ülkelerin ekonomik anlamda
anlamda problem yaşadığı bir ortamda faizi düşürmek, faizi sıfırlamak gibi programları gerçekleştirmek gerçekten çok çok zor. Temennimiz odur ki, umuyoruz ki başarıya ulaşır. Zira iç piyasada halk geçim konusunda ciddi anlamda zorlanmaya başladı. Doların burada mevcutta bulunduğu alan içerisinde 17 TL seviyesinden gelen trend hareketinde dolar 12 TL seviyelerinde, 12.20 hatta destek alanında bir destek bulmuş gibi görünüyor şu an için. Doların burada 13.88-12.20 arasındaki bant alanında hareket etmesini bekliyorum öncelikle. Bu alanı bir sindirmesi gerekiyor. Sindirilmesi gereken alan dolarda burası. Dolarda 17-18 lira olsun, 20 lira olsun hemen kar edelim düşüncesi dolarda size para kazandırmaz. Siz para kazandığınızı zannedersiniz ama hızlı bir şekilde yükselen kur ekonomiyi istikrarsızlaştırır. Ekonomi istikrarsızlaşırsa da sen kazandım dediğin parayı gidip harcamak istediğinde enflasyona gider o parayı verirsin. Zaten kendini enflasyondan korumaktan başka bir getirisi olmaz. Enflasyon üstü getiri amaçladığın zaman en kral yatırım gram altındır benim gözümde. Niye? Çünkü dolar zaten yükselecek gibi bir beklenti varken bir de ons altından hareket gelirse gram altın enflasyonun üstünde para kazandırma potansiyeline sahip. Ama dolarda böyle bir durum yok. Dolar en fazla sana enflasyon kadar getirir. Kısa vadede ciddi yükselişte. O yüzden doların kısa vadede ciddi yükselişi kimseye para kazandırmaz. Birbirimizi kandırmayalım. En azından bulunduğu alan içerisinde kısa vade de olsa yatay bir bantta hareket etmesi lazım. Piyasaların sakinleşmesi lazım. Enflasyon üstü getiri anlamında en pozitif ürün benim gözümde yerli yatırımcı açısından gram altındır. Çünkü ons tarafında beklentim var. Ons tarafında hala gerçekleşmemiş beklentim var. Hani ciddi yükselişleri yaşamamıza rağmen ons tarafında hala benim istediğim hareketler gerçekleşmedi. Ben gram altının 1000 TL'ye de gideceğini düşünüyorum. 1000 TL'yi de kırıp 1400 TL'ye gideceğini de düşünüyorum. Elbette buna bakarken ons altın tarafını da dikkate alıyorum. Gram altın bulunduğu alan içerisinde dolardan gelen hareket nedeniyle bulunduğu alanda o da 700 TL seviyelerini kendine destek edinmiş durumda. Bu bölgede 760 seviyelerini kısa vadede öncelikle bir deneyecektir. 760 TL seviyesi kırıldığında gram altında yeniden yükseliş trendinin ben başlayacağını düşünüyorum. Yerli yatırımcı olarak benim gözüm, ana odağım gram altın ve gram gümüştür. Çünkü ons taraflarında beklediğimiz o pozitif hareketler gelmedi. Ons altın hala destek bölgesi seviyelerinde akümüle olmaya devam ediyor. Bakınız ons altın 1770-1780 bandını kırdıktan sonra hala bu bölgeden uzaklaşabilmiş değil. 1850'li seviyelere giden beklediğim o trend hareketini henüz yapmış değil. Teknik olarak baktığımda benim ana noktam, en dikkat ettiğim alan gram altındaki yükselişi tetikleyecek hareketin buradan gelmesini ben bekliyorum. FED iyice sıkıştı, Avrupa sıkıştı, Amerika sıkıştı. Her yerde varyantla alakalı endişeler var ve diplerde gezen ons altın, ons gümüş var. Sırf bu basit ölçekte bile, teknik analize bile bakmadan ben altına yatırım yapmayı kendi açımdan makul bulurum. Gram altın, gram gümüş gibi. Hani değerlendirmek tamamen size kalmış. Ben temel teknik verileri anlatıyorum. Gerisi tamamen size kalmış dostlar. Gümüşün de ons tarafında 22 dolar seviyesinin üstüne giden bir hareket halindeyiz şu anda. Gümüşte de yükselme gayreti var ons tarafında ve ben gümüşün bu dönemde 24 dolar seviyesine giden bir hareketi başlatacağını düşünüyorum. Ve gümüşün ons tarafında gelebilecek olan bu hareket gümüşün TL tarafında direkt olarak yeniden yukarıya hareketin başlamasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Daha önce çizdiğim burada bir trend çizgisi varmış. Eylül ayından gelen bir yükselen trend. Bu trenddeki destek seviyesini test etmiş. Bu dolardaki ciddi düşüş alanı itibariyle bu alan test olunmuş. Ben gümüşün önümüzdeki kısa vade içerisinde yeniden onlu seviyelere dönmesini bekliyorum. Buradan yeniden yukarıya hareketin gümüşün TL tarafında gelmesini bekliyorum. Tekrar söylediğim gibi ben orta vadeli yatırımcı olarak bakıyorum gözümde. Bu ürünlerin ons kapılarında yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyorum. Orta vadeli bir yatırımcı olarak bugün hiç girmemiş olsam 9 TL'den gümüş de alırdım. Bugün 700 TL'den gram altında alırdım. Amacım kendimi enflasyondan korumak. İlla ki garanti olarak para kazandıracak diye bir şart yok ama ben bu ürünlerin orta vade zaman diliminde bu fiyatlardan aldığımda bana para kazandıracağını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Temel gerekçelerim bunlar. Teknik seviyedeki görünümler bunlar. Değerlendirip buna göre aksiyon almak tamamen size kalmış. Yani parayı yatırabilecek bir yer bulamıyorum ki. Borsa tarafında da ciddi düşüş var. Yeni mevduat yöntemine geçtiğimizden beri borsa tarafında düşüş var. Niye? Garanti bir para var orada mevduat tarafında. Adam borsa tarafındaki kendini riske atmak istemiyor ve satış yapıyor. Şimdi ben nereye güveneyim? Paramı nerede tutayım? Ciddi de bir enflasyon var. TL'de dursan paranı ciddi anlamda enflasyona karşı koruyamıyorsun. Yapabileceğim en iyi şey
en pozitif görünen ürünlerde orta vade zaman diliminde birikimlerimi değerlendirmek olacaktır. Benim bakış açım bu. Benim gözlüğümden görünen durum bu. Sakin olarak, stres yapmadan sabırla yatırımlarımı muhafaza etmek isterim derim. Hani bir yatırımcı gözüyle senin gözünde şurada arkadaş dost sohbetinde beyin fırtınası yapıyoruz. Sakin olmak, stresli olmamak bir yatırımcının ilk kuralıdır dostlar. Sakin olacağız, stres yapmayacağız ve inşallah da kazanacağız diye düşünüyorum. Zaten kazandık, ciddi anlamda da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında Bitcoin bulunduğu alanda bir kanal içerisindeydi. Düşen bir kanal içerisindeydi ve dün konuştuğumuz videoda bu kanaldan dışarıya çıktığını anlattım. Bu bölgede şu anda Bitcoin'in 48.000 dolar seviyesini koruması, altcoin'lerde hareketliliğin gelebilmesi için çok önemli bir alan. En azından kısa vadede bir trend yakalayacağını düşünüyorum. Altcoin'lerde zararların telafi edilebileceğini düşünüyorum. Kendi takip ettiğim altcoin'ler var. Kendi anlattığım altcoin'ler var. Bu altcoin'lerle alakalı Twitter'dan da paylaşım yaptım esasen. Örnek olarak Blocktopia örneğini verdim. Blocktopia'yı zaten 0.056 dolar bölgesinin değerlendirilebilir bir destek alanı olduğunu anlatmıştım. Bitcoin bize biraz müsaade ederse altcoin'lerde yukarı yönlü atakların gelmesini bekliyorum. Blocktopia'da 0.079 bandına kadar giden bir hareketi en azından kısa vadede yakalayabilir bu alanda diye düşünüyorum. Tamamen Bitcoin'e bağlıyız. Zaten birçoğumuz pozisyonlarını altcoin'lerde uzun vadeli tutanlar tutuyor. Kısa vadede yakalananlar zaten elinde tutmaya devam ediyor. Yeni para girişi anlamında yüklü girişleri kendi açımdan yapmıyorum ama ben bu fırsat alanlarındayken bu destek alanlarını şahsen kullanmaya gayret ediyorum. Benzer bir şekilde Cryover'dan da aynı şekilde bahsettim. Tam direnç kırılım alanı bölgesinde. Yani 1.70 dolar seviyesinin üstünde Cryover'ın yukarıya en azından 2.27 dolar seviyesine kadar giden bir trendi yakalamasını beklerim. Fırsat vaat edebilecek bölgelerde olduğunu düşünüyorum. En azından kısa vadeli trade'de de aynı şekilde S-Fund örneğini verdim. Hem 9.5 hem de 10.80 bandı bulunduğu alan değerlendirilebilir bölgelerdir. Ön satışı hedefleyenler için de makul bir düzeltme yaşandığını düşünüyorum. Ama altcoin'lerde büyük boğa beklentim hala yok. Çünkü Bitcoin dominasyonu bize bunu müsaade etmiyor. Bulunduğumuz trend alanı bize bunu müsaade etmiyor. Bitcoin'in dominasyonunun önce ciddi anlamda bir tırmanma hareketi gerçekleştirmesi lazım ki altcoin'lerde büyük devasa yükselişleri yakalayabilmemiz için. Onun içinde ben beklemeye devam ediyorum. Gerekirse yükselişler başladıktan bir süre sonra içeriye girmeyi tercih edeceğim. Ama daha riski düşük, daha güvenli alanlardan değerlendirmeyi kendi açımdan makul görüyorum. Bitcoin en azından bugün de günlük kapanışlarını 48.000 üstünde yaparsa altcoin'lerde fırsat vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi burada en önemli nokta zararda olanların telafi etme şansı bulduğu anda kenara nakit ayırmaya başlaması lazım. Kenara nakit çekmeye başlaması lazım. Daha derin düşüşler söz konusu olduğunda alttan pozisyonlarınızı ekleme yapabilmek için kenara nakit çıkartmanız lazım. Şimdilik burada ilave edebileceğim bir şey yok. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.